Ben John Marston. 11 yaşında işlediğim bir cinayetle başlayan suç hayatım, asılmak üzereyken beni kurtaran Dutch Van der Linde sayesinde devam etti. 12 yaşında girdiğim Van der Linde çetesinde en yakın dostum Arthur ile tanışmış, Abigail ile sevgili olmuş ve Uncle Charles gibi insanlarla beraber yeni bir aile kazanmıştım. Hatta Abigail ile Jack adında bir oğlum bile olmuştu. Fakat Michael Bell adlı sıçanın çeteye katılmasıyla beraber işler gittikçe kötüleşti ve Mike'ın hem çeteyi satması hem de Dutch'ı kandırmasıyla beraber en yakın dostum Arthur onun yüzünden hayatını kaybetti. Çetenin dağılmasıyla beraber Abigail ve oğlum Jack ile kaçak bir hayata başladık. Haftada bir yer değiştiriyor ve sahte isimler, sahte kimliklerle gerçek olmayan bir hayat yaşıyorduk. We gotta live somewhere for more than just a few weeks. Okay, let's see what we can find in Strawberry. Abigail haklıydı. Jack için artık yerleşik bir hayata geçmeliydik. Ve bu yüzden bir sonraki durağımız Strawberry kasabasına geldiğimizde Abigail temizlikçi işi, ben ise genel markette sıradan herhangi bir iş aramaya başladım. I'm hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Herif beni işe girmek için yaşlı bulmuştu. Fakat bir at arabam olduğu için getir götür işlerini yapabileceğimi söyledi. Ve benden de mallarını Bay Jedus'ın çiftliğine götürmemi istedi. Böylece yeni bir iş bulmuştum. Fakat iş için kasabayı terk etmem gerekiyordu. Ve bu yüzden bunu aileme söylemeye gittim. Hey, I found some work. me too. Cleaning a doctor's surgery. Fine living. I'll stay here. Get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Abigail ile beraber tek seferlik de olsa beklediğimden hızlı bir şekilde iş bulmuştuk. Ve böylece ben de ilk işimi tamamlamak üzere mallarla beraber yola çıktım. Tabi bu iş maalesef ki kalıcı değildi. Ve aileme iyi bir hayat sunabilmek için de benim kalıcı bir işe ihtiyacım vardı. Böylece çiftliğe vardım. Ve oradaki çalışana malları teslim etmek için geldiğimi söyledim. Fakat mallardan önce çiftlik benim ilgimi çekmişti. Ve belki de burada kalıcı bir iş bulabilirdim. Bu yüzden oradaki çalışana bana göre iş var mı diye sordum. Fakat evli insanları genelde almadıklarını ama kesin bir cevap için patronla görüşmem gerektiğini söyledi. Tabii ben çaresiz olduğum için iş için ısrar etmeye devam ettim. Fakat tam da bu sırada karşımıza işten daha önemli sorunlar çıktı. Boy. Get the hell out of here. No, that ain't very neighborly. Hey, mind if I enjoy one of these apples? Put that down. Delicious. 2 tane dallama kanun kaçağı benim getirdiğim mallara çökmeye çalışıyordu. Ve normalde kanun kaçağı nasıl oluyor onlara gösterebilirdim fakat yeni hayatımda şiddet istemediğim için başta bir şey diyemedim. Fakat mallarımın gözünün önünde çalınmasını da kabul edemezdim. Ve bu yüzden bir anda eski günlere dönerek hırsızların peşine düştüm. Hey, it's your last chance to come out of this breathing. Herifler tehdidim üzerine malları bırakmıştı. Fakat ibreti alem olması için onlara bir ders vermeliydim. Oğlum gel buraya, kırmızı şortlu. Adam öldü lan. Bu da fazla oldu galiba. Neyse hazır öldürmüşken yağmalayayım bari. Malları geri aldıktan sonra çiftliğe geri döndüm. Ve kanun kaçaklarını tek başıma hallettiğim için Bay Dickens benim geçmişim hakkında bazı şüphelere düştü. Fakat malları aldığım için de müteşekkirdi. Ve çiftliğin sahibi Bay Giddens gelince iş için onunla görüşebileceğimi söyledi. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. Nah, no, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. There's a little cabin out yonder past the ranch house. Things work out, y'all can stay there. Thank you. Kanun kaçaklarını döverek bir bakıma kendime geçici bir iş kazanmıştım. Ve yarın Bay Geddes ile anlaşabilirsem çiftlikte ailemle kalabileceğim bir evim ve bir işim olacaktı. Böylece ertesi gün geldiğinde Bay Geddes ile görüşmeye gittim. I'm David Geddes. Pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you. Sahte ismimle gerçek ismimi karıştırarak biraz sıçmıştım. Fakat Bay Geddes çiftliğini koruduğum için bana teşekkür etmiş ve daha da önemlisi burada çalışmama da izin vermişti. Artık en nihayetinde sıradan bir işe sahip olarak ailemle normal bir hayat yaşayabilirdim. Böylece görüşmeden sonra AB adlı bir çalışan bana çiftliği tanıtacaktı. Fakat tam da bu sırada ailem Strawberry'den gelmişti ve işten önce ilk olarak onları ziyaret edecektim. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kinda... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand.
Ulan o kadar iş bulduk, ev bulduk, 2 adam dövdük diye yine trip yedik. Evlilik zor iş baba ya. Neyse, Abigail ile tartıştıktan sonra artık çalışmaya hazırdım. Ve Abby ile süt sağmaktan, Jack ile bok temizlemeye kadar bir sürü şey yaparak çiftlikte yavaş yavaş iş yapmayı öğrendim. İş bittikten sonra ise akşam en sonunda eve döndüm ve Abigail ile baş başa konuşarak aramızdaki gerginliği tatlıya bağlamayı başardık ve daha iyi bir hayat için baş başa vererek ilk günümüzü böylece bitirdik. İkinci günümde ise Bay Dickens ile beraber çalışmış ve çit montelemeyi öğrenmiştim. Ayrıca çiftlikteki bir boğanın kontrolden çıkması üzerine de onu yakalayarak sakinleştirmiş ve işim bitince de akşam eve giderek aşkımın elinden bir güzel yemek yemiştim. Anybody want some more? No, I'm good. I miss Mr. Pearson. John Marston, you're such a pig. Yemek biraz kötü olsa da artık en sonunda normal bir hayat yaşıyordum. Ailem, işim, yani tüm hayatım olması gerektiği gibi sıradandı. Artık nihayet kafamı rahatça yastığa koyabilir ve huzurun tadını çıkarabilirdim. Hell was that? What are you doing? My job, Abigail. Lock this door behind me. Don't open it unless you know it's me. Laramie çetesi çiftliğe saldırı düzenlemiş ve bu sefer çok daha büyük çaplı saldırmıştı. Bu yüzden çiftlikteki iş arkadaşlarımın yardımıma ihtiyacı vardı. Watch it burn! Go down! Some boys here with your name on them! I lost my wind. I love my... Where's Gib? They've killed Mr. Tolbert, and they've stolen my goddamn cattle. You men okay? I think so. Jim Milton saved my life. I can't believe he thinks it can scare me out of here. Then I guess we're getting your cattle back, I guess sir. we are. All right, Jim, I know you can handle yourself. A little. Go get your guns and head out. Guns. Oh, don't play coy with me, son. We need your help. I don't care what you used to do or what your name is. This is the land of second chances. Understood. Okay. Böylece Bay Giddis'in talimatları sonrası eve geri döndüm ve yatağımın altında geçmişte bırakmak istediğim silahları bir kez daha çıkaracaktım. What are you doing? My job, Abigail. My goddamn job. Böylece silahlarımı kuşanmış ve aynı eski günlerdeki gibi yanımda 2 adamla beraber Laramie'lerin çiftliğine saldırıya gidecektim. Çiftliğe yaklaştığımızda önce dürbünümle herifleri bir inceledim ve sayı olarak adamlar bizim bir 10 katımız falandı. Fakat eski zamanlarımda böyle dezavantajlıyken çokça zafer kazanmıştık ve zaten bizimkilerin de şu an Jim Milton'a değil John Marston'a ihtiyacı vardı. Hey! Hey! You boys been coming up the pronghorn. I thought I'd come down here. You're all so tough. Come have a word with me. You here to cut a deal? You're too late, partner. I'm here for our cattle and to teach some manners to all of you. Now get out of here. I'm trying to be reasonable. Guess we're shooting. I ain't got time to look at... Just like Jim Milton! Jim Milton! hi, You the fella that said something about my wife. don't Piss stinking, shit shoveling, backwoods, sacker, no good, trash! kingdom of ghosts where am I? Don't weep, 'cause they need 6 feet under the ground. Live by the
Laramie'yi öldürmemle beraber artık Laramie çetesi tamamen yok olmuştu. Ve ben de bu çatışmayla beraber fark ettim ki eski günleri bayağı bir özlemiştim. Fakat ailem için eskiye geri dönemezdim. Ve bu yüzden etrafı biraz yağmalayıp şapkamı da aldıktan sonra Bay Giddis'e olanları bildirmek üzere çiftliğe döndüm. Bay Giddis çiftliğini koruduğum için bana minnettardı. Fakat o her ne kadar minnettar olsa da bizim hanım evde beni gebertecek gibi bakıyor ve hiçbir şey söylemiyordu. What? What? What choice did I have? What was I supposed to do? Ertesi gün geldiğinde yine işimin başındaydım. Fakat Abigail'in dün geceki sessizliği hiç de iyi işaret değildi. Ve tam da bu sırada AB yanıma gelerek bana gelen bir mektup olduğunu söyledi. Mektubu almaya gittiğimde ise oldukça şaşırdım. Çünkü mektup eski çete günlerinden olan dostum Sadie Adler tarafından gönderilmiş ve Sadie benimle konuşması gereken konular olduğunu, onunla Valentine salonunda buluşmamı istemişti. Sadie yıllar sonra benimle iletişim kurduğuna göre konuşmak istediği şey önemli olmalıydı ve bu yüzden onunla görüşmeliydim. Fakat gitmeden önce Abigail'a haber vermek için eve gittim fakat... Abigail. Abigail ve Jack evde yoktu. Başta onlara bir şey oldu sandım fakat masadaki notu görünce her şey yerine oturdu. Dün yaşananlardan sonra Abigail artık dayanamamış ve Jack'in böyle bir ortamda büyümesini istemediği için beni terk etmişti. Abigail'i suçlayamazdım. O da oğlumuzu düşünüyordu ve aslında bir bakıma da haklıydı. Abigail'e değiştiğimi kanıtlamak için kendi çiftliğimi kurmalıydım. Fakat ondan önce yapmam gereken işler vardı ve belki de aile hayatına kısa süreli bir ara bana da iyi gelebilirdi. Terk edilsem de hayat devam ediyordu ve ben de çiftlikte yarım kalan işlerime geri döndüm. Böylece birkaç ay boyunca ailem olmadan işime devam ederek biraz para biriktirdim ve çiftliktekilerin de güvenini iyice kazandım. Bunları yapmamın nedeni ise Abigail için kendi çiftliğimi kurabilmekti. Biriktirdiğim para tabii ki de buna yetmeyecekti. Fakat Bay Giddis gibi bir iş adamının güveni bana istediğim bankadan kredi çektirebilirdi. Böylece Bay Giddis'in evine giderek kapısını çaldım. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. Bay Giddis'in de aynı benim gibi problemleri vardı ve başta ben de karımla olan sorunları anlatarak bir süre onunla karı koca ilişkisi hakkında konuştuk ve dertleştik. Devamında ise utana sıkıla da olsa direktman konuya girdim. I need to get a place of my own, so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan, so I can buy that place, Beecher's Hope. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. You'll get what you need. Thank you, sir. I was young and dumb once too. You'll get her back. Böylece Bay Giddis'i benimle empati kurdurtarak ikna etmiş ve bankadan kredi çekmek için desteğini almıştım. Bu yüzden eve giderek eşyalarımı topladım ve aynı eski günlerdeki gibi ceketimi giyip silahlarımı kuşanarak yola koyuldum. Tam şu an Blackwater'daki bankaya gidip kredi çekebilirdim. Fakat krediyi çektikten sonra ödemek için çok para ihtiyacım olacaktı ve çalışmaktan kafamı kaldıramayacaktım. Bu yüzden tüm bu kredi topunun altına girmeden önce Sadie Adler ile görüşmeye gitmeliydim. Ve bu yüzden Valentine'a doğru yola koyuldum. Ve Sadie'nin mektupta dediği gibi salona gittim. For the last time, leave me alone. Or what? Get the hell out of here before she kills us all! You! Get out of here! John Marston. It is good to see you. Sadie yine bildiğimiz gibi içiyor, milleti dövüyor ve sağ solu kesip biçiyordu. Olaydan sonra Sadie ile bara oturarak bir süre muhabbet ettik ve havadan sudan, bunca zaman neler yaptığımızdan falan konuştuk. Sadie şu an bir kelle avcısıydı. Yani kellesine hükümet tarafından ödül konan herifleri yakalayıp tamamen legal bir şekilde para kazanıyordu. Ve beni de işlerinden birine dahil etmek istiyordu. Bu yüzden konuşmamız bittiğinde salondan çıkarak peşinde olduğu adam için benden yardım istedi. Ve böylece Sadie ile beraber Strawberry'e doğru yola koyulduk. Abigail olsa çok kızardı fakat beni terk etti sonuçta, yani şu an ona bağlı değilim. Ve belki de kelle avcılığı kredi borçlarını kapatmam için bana yardımcı olabilirdi. Kasabaya geldiğimizde atlardan indik ve Sadie adamın kasabada bir yerde olduğunu ve bu yüzden de kasabayı bölgelere ayırarak aramamız gerektiğini söyledi. Ben herif kasabadaysa oteldedir diye düşünerek önce otel sahibine adamı sordum ve burada gerçekten de adamın üst kattaki odada kaldığını öğrendim. Böylece yukarı çıkarak herifin kapısını tıklattım. Mr. Kirk, you in there? Ben tam odaya girdiğimde herif balkondan atlamıştı ve bu yüzden ben de hemen peşinden atlayarak Sadie ile beraber adamın peşine düştüm. Adamı canlı ele geçirmemiz lazımdı ve bu yüzden silah kullanmam riskli olduğundan adamı yakın mesafede iple yakalayacaktım. Hop!
Gotcha, bitch. Balık ağa tutuldu. Hadi bakayım. Almost had him. Come on. What you got there? She made me. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. Kelle avcılığı. Hazır Abigail'da yokken bu işi yaparsam borçlarımı hızlıca kapatabilirdim. Sonuçta bu dünyada iyi olduğum tek bir şey vardı. O da silah kullanmak. Bu yüzden Sadie'den sonra kendi başıma kelle avcılığı yapmaya karar verdim. Ve kontrat almak üzere Strawberry'e doğru yola çıktım. Fakat yolda giderken bir tane herif yardım çığlıkları atıyordu. Ve ben de adamın başına bir şey geliyor sanarak herifin yanına gittim. Fakat adamın yanına gittiğimde adama saldıran veya onu kaçırmaya çalışan kimse yoktu. Neler olduğunu sorduğumda ise herifin New York'tan vahşi batıya geldiğini ve Strawberry'i ararken burada kaybolduğunu öğrendim. Zaten ben de Strawberry'e gidecektim ve bu yüzden adama yardım etmeyi kabul ettim. Ve böylece herifle beraber yavaş yavaş kasabaya geldik. Kasabanın şerif bürosuna gittiğimde ise panoya baktım. Ve Joshua Brown adlı bir adamın cinayetten dolayı arandığını ve canlı getirene $40 ödül verileceğini gördüm. Josh Brown to be a hard man to kill, let alone capture. Got half the bounty hunters in the state out looking for him. I want your advice, I'll ask for it, okay? Böylece ilk kontratımı almıştım. Fakat hedefim olan adamı benden başka arayan çok fazla insan vardı. Ve bu yüzden acele etmeliydim. Böylece hemen yola koyuldum. Ancak yolda giderken karşıma ata bağlanmış, yardım çığlıkları atan bir kadın çıktı. Pretty mouth, or I'll shut it for you. Stay back, Kadını kurtardıktan sonra yola devam ettim ve en sonunda adamın saklandığı mağaraya geldim. Dead end. You got nowhere to go, bounty hunter. I ain't here to kill you. Wouldn't matter if you were. There's only one way out of here, and that's through me. You're gonna have to draw on me to get me out. You might have found me, but you won't beat me, bounty hunter. Damn it! God damn bounty hunter, son of a bitch! God damn! Herifi canlı bir şekilde yakalamıştım ve devamlı Joshua'yı atıma bindirerek Strawberry'e doğru yola çıktım. Fakat ülkenin yarısı bu adamı ararken dönüş yolu pek de güvenli olmayacaktı. That's Big Josh, all right. Hey, he looks heavy. Can we take that bounty off of you? I can manage him fine. Let's get it, girl. Ulan bir $40 için canlarını verdiler. Gerçi $40 da iyi paraymış o zaman. Neyse, yolda sorunlar çıksa da Joshua'yı sağ salim getirmeyi başarmıştım. Ve $40 ödülümü alarak bütçem $500'ın üstüne çıkmıştı. Tabii krediyi ödemek için daha fazla para ihtiyacım vardı. Ve bu yüzden kelle avcılığına devam edecektim. Fakat bu eşgalle devam edersem millet beni avcıdan çok dilenci sanardı. Ve bu yüzden yeni bir kontrat almadan önce tıraş olmak üzere Blackwater'a gittim. Yeni stilim daha modern ve maskülen durmalıydı ve bu yüzden çene kısmını sıfırlayıp uzun bıyık bırakmaya karar verdim. Ve böylece hem yara izim gözükecek hem de bıyıklarımla korku salacaktım. Böylece ikinci kontratımı almak üzere Blackwater Şerif Ofisi'ne gittim ve tam $90 ödüllü olan bir ilan gördüm. Elias Green adında bir adam ölü ya da diri aranıyordu ve ilandaki bilgiye göre herif kafasına ayı postu giyerek milleti öldüren dericiler çetesinin bir üyesiydi. $90 benim için oldukça önemliydi ve bu yüzden ödülü kaçırmamak adına hızlıca yola koyuldum. Konuma geldiğimde etrafta başka avcılar da vardı ve başta hedefime geç kaldığımı düşünsem de hiçbirinde Elias'ın cesedini görememiştim. Bu yüzden aramaya devam ettim ve bölgede Elias'ın kurduğu bir kamp buldum. Kampta kimse yoktu ve her yer ceset doluydu. Ve kampta gerçekten bir insanın yapamayacağı türden şeyler vardı. Ben kampı araştırırken bir anda yakın bir mesafeden silah sesi geldi. Ve bu Elias olabilirdi. Bu yüzden hızlıca sese doğru gitmeye başladım. Ve geldiğimde Elias ile çetesi bir arabaya saldırı düzenlemiş ve saldırı sonrası cesetleri yağmalamaktaydı. Bu adamlara karşı yakın mesafeye girmek mantıksızdı. Ve ben de bu yüzden sniper'ımı çekerek saldırıya geçtim.
Herifleri yok etmem 5 saniye bile sürmemişti. Ve şerifler de bu adamlara tehlikeli diyordu işte. Asıl tehlike benim lan. Mən təhlükədə falan deyiləm, Skyler. Mən təhlükənin özüyəm. Böylece Elias'ın cesedini atıma yükledim. Ve devamında Blackwater'a götürerek hayatımın en kolay 90 dolarını kazandım. Kelle avcılığı gerçekten tam benlik bir işti ve artık 600 dolardan fazla paraya sahip olmuştum. Böylece artık bankadan kredi çekebilirdim. Fakat üstümdeki giysiler inanılmaz eski duruyordu ve bankacıyı ikna etmek için giyim kuşamım önemliydi. Bu yüzden kıyafet almak için terziye gittim ve hazır kombinleri incelerken turuncu yelekli olan bu kombini çok beğendim. Fakat şapkayı tam beğenmemiştim ve bu yüzden şapkayı ayrı inceliyordum. Hah, bu olsun. Nice. Artık imajımı tamamlamış ve kredi çekmeye hazırdım. Fakat saat geç olduğu için banka kapalıydı. Ve bu yüzden bankanın önünde sabahladım. Ve sabah memurlar bankayı açıp daha çayı koyamadan hop içeri daldım. Hadi bakayım. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. Görüştüğüm bankacı başta kredi vermeye pek yanaşmamıştı. Hatta beni masadan kalkma seviyesine bile getirmişti. Fakat Bay Giddis'in ismini verince gerçekten de işim çözüldü. Ve böylece kredi talebim banka tarafından onaylandı. Artık amacıma ulaşmıştım. Fakat tüm bu koşuşturma beni yormuş ve araziye bakmadan önce artık biraz kafa dinlemek istiyordum. Önce bir duş alıp rahatlamak istiyordum. Ve bu yüzden ilk olarak Strawberry kasabasına giderek otelde duş hizmeti aldım. Oh, gerçekten buna ihtiyacım vardı. Keşke bir de ailem yanımda olsa. Perfect. Ne oluyor lan? You can leave it. Abla? Abla, ben evli bir adamım. Duştan çıktıktan sonra kasabada oyun oynayayım dedim. Fakat yolda giderken karşıma bir adam çıktı. Hey, mister, have you seen my dog? She's been gone for hours. Can you help me find her? Herife yardım etmeyi kabul ettim. Hem ben de köpeği ararken etrafı gezmiş olurdum. Etrafta köpeği ararken avlama sesleri duyuyordum. Ve sesi takip ederek bir tepenin üstünde köpeği bulmuştum. Böylece köpeği 2 kuçu kuçu yaparak peşime taktım. Ve devamında sahibine bıraktım. Fındığın sıçma vakti geldi. Koş hadi gidelim sıçalım kızım hadi. Köpeği bıraktıktan sonra tatilimin son aktivitesi olarak salona gittim. Ve burada bıçaklarla oyun oynayan bir adam vardı. Adamın karşısına oturdum ve oyuna ben de dahil olmak istedim. Oyun basitti. Bıçakları hızlıca parmakların arasından saplayarak geçiriyordun. Tabi yanlış yaparsan da eline bıçak girmiş oluyordu. Böylece adamla kapışmak üzere oyuna girdim. Oyun 3 turluydu ve ikisini alan kazanıyordu. Adam ilk turda 4 puan aldı ve sıra bana geldi. İlk turda 9 puan alarak herifi ağır farklı yenmiştim. Ve ikinci turda da adamın 5 puanına karşılık 7 puan alarak oyunu kazandım. I think folks would pay to watch me do this. Except you. To hell with this. I'll be seeing you. Bu oyunla da beraber tatilimin sonuna gelmiştim. Ve gerçekten de kafamı yenilemiş gibi hissediyordum. Böylece artık çiftlik kurmaya hazırdım. Ve inşaata başlamadan önce alacağım araziyi kontrol etmek için Beecher Soap'a gittim. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. Araziyi haydutlardan temizlemiştim ve bu yüzden kredimi artık nakit olarak alabilirdim. Böylece Blackwater Bankası'na doğru yola koyuldum. Geldiğimde tüm kağıtlar hazırdı ve bana da sadece imza atmak düşüyordu. İmzaları attıktan sonra kredi çekimi almıştım ve bankadan bir çıktım ki bir de ne göreyim. Uncle. You was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. Herif nasıl olduysa beni bulmuş ve benimle beraber yaşamak istiyordu. Uncle'ın boş boğazını sevmediğimden başta reddettim. Fakat adam yok hastayım, yok öleceğim diye yalvarınca benimle gelmesine izin verdim. Yolda giderken Uncle olanları ve şu an ne yaptığımı anlattım. Ve geldiğimizde de yeni arazimi gösterdim. Fakat göstermez olaydım. Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? What are we gonna farm here?
Uncle haklıydı. Bu arazi gerçekten de kötüydü fakat artık olan olmuş ve araziyi almıştım. Bu yüzden burayı gerçek bir çiftliğe dönüştürmek için çalışmaya başladım. Tabii ben çalışırken sağ olsun Uncle da bayağı yardımcı oldu. Ve günlerce süren çalışmamdan sonra tüm arazimi kapsayan bir çit inşa etmiştim. İşim bitince Camış Uncle'ı uyandırmaya gittim ve az iş yap diye tembihledim. Fakat herif hep farklı bir şeyle geliyordu. Uncle'ın dediğine göre çete zamanlarından dostum Charles hayattaydı ve onu bulursak belki çiftlikte bizimle o da yaşayabilirdi. Bu yüzden Uncle'la beraber trene binerek Saint Denis'e gittik ve burada şehri bölgelere ayırarak Charles'ı aramaya başladık. Charles'ın tipi kendine has olduğundan onu bulmak zor olmamıştı ve şehrin salonundaki herife sorunca Charles'ın yerini öğrendim. Böylece Uncle'la beraber Charles'ın bulunduğu yere gittik ve gerçekten de kanlı canlı bir şekilde Charles karşımızdaydı. Charles çete dağıldıktan sonra boksörlük yapmaya başlamıştı ve biz geldiğimizde de maça çıkmak üzereydi. Bu işi severek yapmıyordu ve bizle yaşayabileceğini söylediğimde sevinmişti. Fakat yine de son maçına çıkması lazımdı ve ben de Charles'a küçük bir meblağ para basarak maçı izledim. Charles son mücadelesini de kazanmış ve sağ olsun bana da para kazandırmıştı. Böylece dövüşten sonra Charles ve Uncle'la beraber geri dönecektik. Fakat gitmeden önce Charles'ın limandan eşyalarını toplaması lazımdı. Ancak limana geldiğimizde etrafta eski düşmanımız Angela Bronte'nin adamları vardı ve burada ipler kopacaktı. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Three. You couldn't have thrown that fight. It's never just one fight. Let's go. İnanılmaz iyi eğimim sayesinde adamların hepsini tek mermide indirmiştim. Fakat olay yerinde biraz daha kalırsak polisler bizi içeri alacaktı. Ve bu yüzden Charles eşyalarını aldıktan sonra hızlıca at arabasına binerek kaçmaya başladık. Ve Saint Denis polislerinin beceriksizliği sağ olsun yolda Uncle'la da buluşarak kaçmayı başardık. Çiftliğe geldiğimizde bir süre üçümüz beraber yaşadık. Fakat Uncle evin halinden rahatsızdı ve bana hem şikayet ediyor hem de bayağı ağır laflar söylüyordu. Not even a retired $2 whore would stay with you. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. The house has gotta go. Uncle ilginç bir şekilde yine haklıydı. Ev gerçekten berbattı ve bırak Abigail'i burada hiç kimseyi yaşamaya ikna edemezdim. Bu yüzden evi yıkmaya karar verdim ve Charles ile beraber atlarımızı eve bağlayarak var gücümüzle ipi çektik. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Uncle gerçekten de mantıklı konuşuyordu ve güzel prefabrik bir ev burası için müthiş olurdu. Fakat zaten sırtımda büyük bir borç vardı ve bir de ev alırsam ekonomik olarak çökebilirdim. Bu yüzden evi almadan önce para kazanmalıydım ve bunun için en iyi bildiğim şeyi yapacak, yani sedi ile kelle avına çıkacaktım. Böylece şehre doğru yola koyuldum. Fakat yolda dericiler tarafından saldırıya uğradım. Dericiler intikam için yoluma pusu kurmuştu. Fakat onlara bir kez daha derslerini verdim. Ve devamında yoluma devam ederek Blackwater salonuna geldim. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. You, got any work? Yeah. Well, there's always work. You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Now that you're here,
maybe we can go rob him back. Is the money good? Yeah, it's real good. Come on. Böylece Sadie ile beraber hem intikam hem de iyi para kazanmak için yola çıktık. Geldiğimizde herifler bir yere doğru gidiyordu ve biz de Sadie ile adamları takip ettik. Takibimiz sonucu adamlar bir vadiye gelmişti ve Sadie'nin de aradığı kelle orada duruyordu. Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? Let's sneak down there. Herifler kalabalık olduğu için gizlice saldırmayı seçtim ve böylece Sadie ile beraber bıçaklarımızı çekerek saldırıya geçtik. Gizlilik hiç bana göre değil. Sadie ile herifleri gebertip Finley'i geri almaya başarmıştık ve adamı ata yükledikten sonra kaçmaya başladık. Fakat adamın sanki bir ordusu vardı ve biz kaçarken de bize saldırmaya çalışanlar olmuştu. Ancak bunların da üstesinden gelmiş ve en nihayetinde Sadie ile kaçmayı başarmıştık. Artık kelleyi teslim edebilir ve o büyük ödülü Sadie ile Findley'e ait olduğu yere teslim etmiş ve ödül olarak da tam $200 para almıştım. Bu parayla yeni evimi alabilir ve hatta üstüne borçlar için bile para kalabilirdi. Böylece evi almak üzere yola koyuldum ve satış sorumlusuyla görüşerek bayağı katalogdan ürün seçer gibi ev seçtim ve imzaları da attıktan sonra evin malzemelerini aldım. Böylece artık bir ev sahibi olmuştum. Fakat tabii önce evin parçalarını montelemem lazımdı. Bu yüzden monteleme eşyaları için önce Norveçli bir adamda durduk ve ondan gerekli eşyaları aldıktan sonra çiftliğe gittik. Böylece evin yapımına başlayabilirdik ve Uncle tabii ki de inşaata katılamayacağı için Charles ile beraber başladık evi yapmaya. John Marston, you have a home. So do you. Günlerce süren çabamızdan sonra en nihayetinde evi tamamlamıştık ve gerçekten de Abigail burayı görünce bayılacaktı. Bu yüzden evi yaptıktan hemen sonra Abigail'e geri gelmesi için bir mektup yazdım ve onsuz günlerin ne kadar zor geçtiğini ve o yokken başıma nelerin geldiğinden bahsettim. Come back to me. Yours always, John. Ev tamamlanmıştı fakat topraklar o kadar verimsizdi ki burada tarım yapmak imkansızdı. Ve bu yüzden Uncle yine güzel bir fikir vererek burada hayvancılık yapmamızı ve bunun için de bir ahır almamızı önerdi. Böylece Uncle ile beraber yola çıkarak prefabrik ahır almaya gittik. Ve yine aynı adamın katalogundan ahırı seçerek satın aldık. Fakat bu satın alımla da beraber borçlarım uçup gidiyordu. Ve tüm her şeyi nasıl ödeyeceğim diye düşünürken Sadie bir kez daha yardıma geldi. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and You up for a fight? Is it legal? Oh, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Sadie ile yine kelle avına çıkacaktık ve yoldayken Sadie'nin dediğine göre hedefimiz olan adam Del Lobo çete liderinin kardeşi Ramon Cortez'di. Yani gerçekten de tehlikeli sulara giriyorduk. Böylece Cortez'in bulunduğu gizli eve geldik ve Sadie eve, ben ise ahıra bakmak üzere ayrıldık. Ramon Cortez! Don't fight it. Just drift away. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Ulan Sadie, keşke benim karım olsan.
Sadie ile Cortez'i beklediğimden çok daha kolayca yakalamıştık ve adamı ata bindirdikten sonra Rose kasabasından götürerek Şerif'e teslim ettik. Fakat işimiz burada bitmemişti. Çünkü Şerif'in dediğine göre Cortez, Saint Denis'e götürülecekti ve onu taşıyacak olan aktarma yarın gelecekti. Bu yüzden Şerif bir süre daha ofisinde kalmamızı istedi ve biz de paramızı alabilmek için mecburen kabul ettik. Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas! We want our friend back! You have about 10 seconds, Sheriff Thomas, before we kill all of you fools! 1, 2, 3! Let them have it, boys! Tell Lobo. Hold the jail! Come on! Let's run these cowards out of The bullet is... Jail! The jail! They blew my jail apart. He's gone. He's gone. Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. 75. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. Cortez maalesef ki elimizden kaçmıştı. Fakat bu bizim için daha fazla para fırsatı olabilirdi. Ve böylece Sadie ile bir kez daha Cortez'in peşine düştük. Cortez'in adamları onu bu gecelik köprünün altında saklıyordu. Ve biz de bu yüzden stratejik bir konum almak için yakındaki bir evin çatısına çıkarak etrafı inceledik. Ve plan olarak Sadie önden gidecek, ben ise çatıdan keskin nişancılık yapacaktım. You about that. You want to die right now, Cortez? Zorlu mücadelenin ardından en sonunda Cortez'i yakalamıştık. Böylece herifi tekrar bağlayarak Rhodes kasabasına getirdik. Ve bu sefer Şerif'in adamları hazırdı. Ve Cortez idam edilmek üzere direkt Saint Denis'e gittim. Böylece ağır masrafını karşılayacak bir para kazanmıştım. Ve Sadie ile ayrıldıktan sonra çiftliğe bir geldim ki Charles ile Uncle çoktan ağır yapmıştı. Böylece artık çiftliğim tamamlanmıştı. Ve tüm bu koşuşturmadan sonra Uncle, Charles ve ben bunu kutlamaya karar verdik. Ve böylece geceden sabaha kadar içtik. Sabah olduğunda istediğim her şeye sahiptim. Fakat her şeye rağmen Abigail hala geri gelmemişti. What the hell? You're... You always did have that fine way with words. You doing all right, son? Sure, Pop. Can I go see the house? Sure. It's quite a place you got here. It's yours. Ours. I should see about that boy. Artık aileme kavuşmuştum ve hayalimdeki o sıradan çiftçi hayatını en sonunda yaşayabilirdim. Fakat her ne kadar aile desem de Abigail ile ben hala evli değildik ve bu hayatı yaşayacaksam bunu tam yapmak istiyordum. Bu yüzden Abigail'e evlilik teklif etmek için onun haberi olmadan biraz vakit geçirelim bahanesiyle Blackwater'a götürdüm. Kasabaya geldiğimizde evlilikten önce gerçekten de vakit geçirmek istiyordum ve ilk önce Abigail ile bir fotoğrafımızın olmasını istedim. Bu yüzden fotoğrafçıya gittik ve bir arka plan seçtikten sonra karımla ölümsüz olacak bir kare çektik. Fotoğraftan sonra biraz entelektüel aktiviteler yapmak istedim ve Abigail ile daha yeni çıkan Sinema adlı hızlı fotoğraf kaydırma etkinliğine gittik. Wow, gerçekten de hareket ediyor gibi. Sinemanın çıkışında ise artık asıl amacıma yönelebilirdim ve evlilik teklif etmek için Abigail'i tekneye götürerek nehrin açıklarına gittim. Tekne kimin bilmiyorum bu arada. Will you marry me?
Get up. I am married to you. No, I mean proper. In front of God. You serious? I got this ring. I've had it for a long time. Take it. You and me, Jack, a family. By law. Abigail ile evliliğimden sonra işler bir süre normal gitti. Artık hayalimdeki evli mutlu çocuklu hayata ulaşmıştım. Gün içinde sabah çiftlikle ilgileniyor, sonra da ailemle vakit geçiriyordum. Ve bunların hepsi dostum Arthur sayesinde oluyordu. Fakat Michael çanından hala Arthur'un intikamını alamamıştım. Ve bu durum benim içimi kemiriyordu. Ama galiba bu işin peşini bırakmam lazımdı. Çünkü Arthur böyle yapmamı isterdi. John, come out here. Hey, John. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering a woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. Kader yüzüme gülmüş ve yıllardır beklediğim fırsat Sadie sağ olsun kapıma kadar gelmişti. No! You risk all this? For what? For Micah? All this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, this place ain't no more real than one of Jack's dragons. I ain't got no other choice. Arthur için en azından intikamını almalı ve Mike'ı yerin dibine yollamalıydım. Böylece Sadie, Charles ve ben yola koyulduk ve Mike'ın yerini tam bulmak için Strawberry'de Mike ile çalışmış bir adamın yanına gittik. Herife Mike'ın yerini sorduğumuzda bize başta bir şey söylemedi. Fakat bu konuda sabrım hiç yoktu. Ve adamı konuşturmak için kasaba ortasında idam ipine bağladım. Ve böylece adam en nihayetinde konuşarak bize Mike'ın Hagen dağlarında olduğunu söyledi. Böylece bir gece kamp yaptıktan sonra Hagen dağlarına doğru yola koyulduk. Fakat dağlara gelir gelmez bir tane keskin nişancı Charles'ı yaraladı ve burada çatışma başladı. Keskin nişancıyı indirdikten sonra Charles'ın yanına gittik. Fakat Charles devam edemeyecek gibiydi ve bu yüzden Sadie ile beraber ilerlemeye devam ettik. Charles, stay with him. He'll be up there in a minute. Ain't you got a habit of just showing up? But I got something to take care of. I'm just here for Micah Bell. I'm here to finish things. Are you? It's John Marston, Micah! Micah, are you over there? Böylece herkesi teker teker gebertip en sonunda Mike'ın olduğu o son kulübeye gelmiştim. Ve yıllardır beklediğim o yüzleşme birazdan gerçekleşecekti. Hello, Scarface. Did you miss me? Not much. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. And the boy. Come on now, Micah. At least die like a man. It's just like old times. Turn around and start walking. Mike'ı yakalamıştık ve geriye sadece kafasına bir el sıkmak kalmıştı. Ancak kader beni bir kez daha şaşırtacaktı. Hello, son. Mrs. Adler. It's been quite a while. Now, John,
What were you saying? Dutch hala yaşıyordu ve Mike ile birleşip yeni bir çete kurma peşindeydi. Ve galiba burada yolun sonuna gelmiştik. Ailem, arkadaşlarım ve Sadie. Hepsini kurtarma şansım artık kalmamıştı. You shot me. You shot me pretty good. Thank you. Çok ilginç şeyler yaşanmış ama Dutch en sonunda doğru bir tercih yaparak Mike'ı öldürmüştü. Böylece Arthur'un intikamı alınmış ve hatta Mike'ın kulübesindeki zulasını açtığımda da tüm borçlarımı kapatacak kadar para bulmuştum. Kader yüzüme bir kez daha gülmüştü ve böylece eve geri dönmüş ve aileme kavuşarak hayatımın geri kalanını huzurlu bir şekilde geçirebilecektim. Ama geçmişteki hayatın peşimi yine de bırakmayacaktı ve bu huzurlu hayat sadece 4 yıl sürecekti.